Merhaba arkadaşlar. Bir önceki videoda full backup işlemlerinden bahsetmiştim. Şimdi de diğer backup işlemi olarak differential backup'ı görelim. Test diyorum. Tekrardan database'imin üzerine gelip ve buradan backup diyorum. Burada add diyorum ve backup device'ımın backup klasörümü seçip burada diff.back diyorum. Differential backup olarak. Siz istediğiniz ismi verebilirsiniz. Sadece sonu back olsun. Burada bir de differential'ı seçiyorum. Bahsettiğimiz gibi daha önce de differential full backup'la o anki alınacak backup arasındaki değişen datayı alıyor sadece. Bu sayede hızlı bir şekilde sonuçlanıyor backup. Bazı database'ler o kadar büyük oluyor ki backup alması 3-4 saat sürebiliyor. Ama differential'la sadece en son alınan full backup'tan bu zamana kadar arada geçen değişiklikleri alıyoruz. OK diyorum. Görmüş olduğunuz gibi hızlıca tamamlandı. Full backup kadar sürmedi. 66 KB'lık bir boyutu var bu backup'ın. Çünkü ben bir ekleme işlemi falan yapmadım. Bir değişiklik yapmadım yani database üzerinde. Sadece çalışma mantığını göstermek istiyorum ben size. Örneğin restore etmek istediğimizde restore database diyorum. Buradan device deyip backup'larımı seçiyorum. Differential'ın çalışabilmesi için en son alınan bir de full backup'a ihtiyaç var tabii ki. Buradan bunu seçiyorum. Evet diyorum. Bir de en son alınmış full backup'ımı seçiyorum ve OK diyorum. Görmüş olduğunuz gibi bu birbiri arasında bağı kurdu. Bunu LSN numaralarıyla yapıyor arkadaşlar. Bunu da yeri geldiğinde değineceğim. Şu an tam timeline'ı açtığımda ya da açmadan önce burada görmüş olduğunuz gibi bir full backup'ım var, bir de differential backup'ım var. Timeline diyorum ve buradan specific date time'a gelip saat seçtiğimde görmüş olduğunuz gibi şu an benim backup'a aldığım saat 9:39. Differential'ı burada gösteriyor. Differential'ın içi boş bir şekilde gösteriliyor. Ve ben şu backup'a da dönebiliyormuş. Bu da 9:31. Yani şu aradaki değişen zamanda değişen datayı almış olduğu differential backup. Burada istediğim bir noktaya dönebiliyorum. Şu an restore işlemlerini yapmayacağım. Sadece çalışma prensibini göstermek istedim. Differential backup da bu şekilde. Ben çok aktif kullanmıyorum ama siz kullanma ihtiyacı duyabilirsiniz. Kullanmak isterseniz de arayüzde belirttiğimiz gibi tamamlamaları yapıp differential backup alabilirsiniz. Bu videomuz bu kadar. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.